Değerli robot kafalar takipçileri, herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Bugünkü videomuzun içeriğini zaten masamın üzerinden de tahmin ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Çayımı da aldım. Bizi tanıyanlar bilir. Sohbet eşliğinde ürünü beraberce inceliyor olacağız. Tabii biz öncesinde çok fazla deneyim sahibi olduk. Sizlerle de bunu paylaşmak istedik. Videonun içeriğinde bizi takip etmeyenler için söylüyorum. Neler var? Bütün her detayına sahip olacaksınız. Diğer inceleme videolarına ihtiyaç dahi duymayacaksınız. Emin olabilirsiniz. Boyutundan tutun, nerelerde kullanılır, deneme testleri vesaire her şeyin içeriği bu videomuzda mevcut. İçiniz rahat olsun. Almayı düşünenler veya sahibi olanlar videoyu mutlaka izlesin. Videonun içeriğinde herkes için bir parça mevcut olacaktır. Uzatmadan hemen videomuza dalalım dostlar. Önümden de görüyorsunuzdur. Ufak ufak notlarımı da aldım. Deneyimler kafada tabii ki. Attım hafızaya. Beyin bedava. Bedavaya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Size canlı canlı böyle sohbet eşliğinde anlatıyor olacağım. Çayınız varsa siz de alın. Çay eşliğinde beni dinlerseniz çok daha güzel gidecektir. Şimdi dostlarım öncelikle süpürge 420 Watt güce sahip. Tam 33.000 Pascal. Muadilleriyle, daha doğrusu aynı fiyata sahip ürünlerin çok fazla üzerinde bir emiş gücüne sahip. Bu canavarın 2500 mAh bataryası var ki batarya sürelerine birazdan değineceğim. 950 mililitre toz haznesi var, buradan görüyorsunuzdur. Gayet geniş. Kolay kolay tek temizlikte bunu doldurmanızın imkanı dahi yok. Belirteyim. Miliamper bataryasından bahsetmişken hiç oyalanmadan sıcağı sıcağına bataryadan dalalım olaya dostlar. Şimdi denemelerimi yaptım. 120 modunda, ki bu süpürgenin modları var. 30, 60, 90, 120 diye. Bir de 150 diye bir modu var ama o moda kendiniz alamıyorsunuz. Tıkanmalarda vesaire kendisi otomatik 150 moduna geçiyor. Kısa bir süre içinde tıkanıklığı gidererek mevcut eski halinde süpürmeye devam ediyor. Gayet güzel bir özellik. Yani buna da tıkanıklık azaltma ismini vermişler. Sistemi diye. Tıkanıklık azaltma sistemi diye. Çok başarılı. Bu arada emiş modları gerçekten özellik olarak da yazmışlar. Otomotiv gösterge panel ekranı gibi bir şey. Yani gerçekten bir yarış arabasını andırıyor. Muhteşem, bayıldım. İlk zaten süpürge gelir gelmez hemen bir shorts çekmiştim bununla alakalı. Gerçekten bayıldım, muhteşem. Şimdi bataryadan demiştik, girelim olaya. 120'lik modunda, yani en üst ne modu oluyor? Turbo modu. Bu arada Eco, Auto, Max ve Turbo diye yükseliyor modları. Bu Turbo 120'lik modunda kaç dakika? 15 dakika diye not almışım arkadaşlar ki ben bu denememi yaptığımda 14 dakika tam 43 saniye bir süre aldım ama şöyle fabrikasyon zannetmeyin ki fabrika verisi de 12 dakika. Bu 15 dakikayı bizzat evi temizleyerek aldım. Yani böyle havada tutayım, deneyeyim, sizlere atmasyon rakam vereyim, kesinlikle yok. 15 dakika. Maksimum modunda kağıt üzerindeki verisi 20 dakika. Ben bunu canlı 27 dakika olarak ölçümledim. Auto'da 30 dakika kağıt üstü verisi. Ben bunu 40 dakika olarak ölçümledim. Eco modda da 45 dakika kağıt üstü verisi var. Ben bunu 60 dakika olarak ölçümledim. Şimdi dostlar, bir kere bu Icotec markasını bu sebeple seviyorum. Minimum rakamı veriyorlar. Fabrikasyon da olsa bakın adamlar turbo modda 12 dakika çalışır demiş. Altında bir rakam yok. Genelde nasıl olur? 12 derler, 9 çıkar. Bunda 12 diyorlar, 15 çıkıyor. Robot süpürgesinde de böyle, çoğu ürününde böyle. Fazla kullanabileceksiniz. Bataryadan yana içiniz rahat olsun dostlar. Ki zaten turbo moduna çok bir ihtiyacınız olmayacaktır. İçiniz rahat olsun. Şarjının dolma süresi de arkadaşlar, bunu birkaç kez deneyimledim. Ortalama 5 saat civarında veri aldım. Sıfırdan tamamen bitmiş halden full haline 5 saatte doluyor. Buradaki avantaj ne olabilir Icotec'te? Bunun bataryası çıkıyor dostlar. Bütçeniz el veriyorsa, çok da kullanacağınızı düşünüyorsanız gün içinde işte bir başlarım ben bütün temizliğimi bununla yaparım vesaire. İşte turbo modda kullanırım. 15 dakika size yetmez. O zaman yedek bir tane batarya alıp bittiğinde onunla değiştirip gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu avantajı da var. Tek hamleyle, tek tuşla batarya çıkıyor. Gerçekten bu da güzel bir özellik. Önemli bir özellik. Bazı dikey süpürgelerin bataryası çıkmıyor. Maalesef onlar çok fazla can sıkıyor.
sıkıyor. Sistemlerden bahsetmişken işte toz aydınlatma sistemi Green Eye diye bir özelliği var. Önden lazer tutuyor. Dyson'lardan bilirsiniz zaten. Beyaz da aydınlatıyor. Daha önceden farklı bir markanın beyaz ışıklı bir modelini deneyimlemiştim. Kardeşimde Dyson var. Onunla kıyaslamıştım. Evet, Dyson efsane, başka bir boyut. Bu da ona yakın diyebilirim dostlar. Yeşil ışık olması sebebiyle yerdeki beyazın göstermediği tozları size çok ilerisini dahi bu Green Eye teknolojisi gösteriyor. Gerçekten bayıldım. İnanılmaz fark var beyazıyla bunun arasında. O yüzden lütfen bir ürünle kıyaslarken buna da dikkat edin. Bu Green Eye gerçekten efsane. Tıkanıklık azaltmayı söylemiştik sistemi. Dolaşmayı önleyici sistem arkadaşlar, ana fırçası, ana başlığının içinde tırtıllı bir yapı var. Bu saçın, tüyün vesaire dolanmasını ana fırçaya engelliyor. Direkt koparıyor. Ana fırça yapısına bayıldım zaten. Gerçekten efsane. Tüyleri çok yumuşacık. Altında plastik bir kısım var ama çok sert plastik. V'de çok güzel de bir V yapısına sahip. Dışarıya doğru atıyor. Orada koparıyor vesaire. İnanın ana fırça temizliği deneyim süremde yapmadım. Bakıyorum çünkü kirlenmemiş. Kirlenmeyi bırakın, saç dolanması vesaire hiçbir şey yok. İhtiyaç duymadım yani. Ki bunu hani şey demek değil. Kesinlikle temizlik yapmayın demiyorum ama temizlik sürenizi çok çok uzatacaktır. Ana fırça temizliğini neredeyse unutacaksınız dostlar. O derece bir teknolojiye sahip. Bayıldım. Şimdi gözüme batan böyle yıldızlı notlarımdan tekerlek. Arkadaşlar tekerlek inanılmaz. Daha önceden deneyimlediğim modeller arasında resmen yerde süzülüyor. Bu tabii ki sizin süpürme yapmanızı kolaylaştırıyor. Elinize binen ağırlığı azaltıyor. Anne babalar için bu çok daha değerlidir. Hani genç olan arkadaşlarımın bilekleri daha sağlamdır, daha kuvvetlidir. Onlar zorlanmıyor bunu tutarken. İşte 15 dakika atıyorum. Ama annelerimiz, babalarımız zorlanabilir. Ağırlığı bir tık fazla, diğer modellere ona geleceğim. Çok değil ama tekerlek bunu absorbe ediyor. İnanın yerde süzülüyor ve ses çıkarmıyor. Alt komşu vesaire duyması imkansız o sürtünme sesini. Gerçekten çok başarılı bir tekerlek mekanizmasına, sistemine, tekerlek kauçuğuna sahip. Ağırlığa da hemen geri geleceğim ama süpürgeyi tutarken genelde bunlarda ne sorulur? Elimizi yakıyor mu? İşte batarya elimi ısıtıyor mu? Ya da fan elime mi vuruyor vesaire. Elin ısınması gerçekten bu tarz ürünlerde önemlidir. En çok sorulan sorulardan bir tanesidir. El kesinlikle ısınmıyor dostlar. Çok net olarak söyleyebilirim, dürüst olarak söyleyebilirim. Şunu görüyorsunuz burada. Gerçekten çok başarılı. Boyunuz ne olursa olsun bunu böyle istediğiniz gibi uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Gerçekten çok başarılı. Yapı da çok iyi. Tabii ki metal değil, alüminyum boyalı ama sağlam bir boyası var. Hiç öyle kolay kolay çizilecek bir yapıda değil. Şey olarak da alüminyum da sağlam bir alüminyum. Bunu da belirteyim, hani böyle bükülüp kırılabilecek vesaire bir şeye kesinlikle benzemiyor. Hele hele şuradan kapalıyken burada zaten buna hiçbir şey olmaz. Yalnız bir tane çok beğendiğim, daha önceden deneyimlediğim bir model vardı. Bükme aparatı vardı. Koltukların altına çok kolay giriyordu. Tabii ki bununla da koltuk altı vesaire temizleniyor ama bükme aparatı, ondan çıkarıp buna denedim acaba olur mu diye ama yemedi, olmuyor maalesef. Bunu da belirtmiş olayım dostlar. Marka gerçekten güzel bir marka. Robot süpürgeyi tanıtırken bundan bahsetmiştim. Yeni hayatımıza giren Türk markası. Türk malı değil tabii ki ama yerli bir markamızdır. Sahipleri, dostlarımız gerçekten çok bilgili, bu sektörde deneyimli arkadaşlar. O yüzden onlara güveniyorum. O yüzden ne gönderirlerse seve seve incelerim. Onlar baş tacıdır. Marka konusunda içiniz rahat olsun. Garantisine gelecek olursak Delta, direkt Delta olarak da düşünmeyin. Aykotek'in ayrı bir bölümünde Delta garantisi altında. Bir sorun yaşadığınızda zaten Aykotek'le irtibata da geçerseniz arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. İlgili ve yardımsever bir firmadır. Bunu belirtmiş olayım dostlarım. Evet dostlar, ölçülerle ilgili inanılmaz verileri şimdi sizinle paylaşacağım. Hiçbir yerde bulamazsınız bunları. Bizim detaycılığımızı takip edenler zaten bilir. Umarım işinize yarayacak bir kısım burada çıkacaktır. İyi seyirler. Dostlarım, bir de şimdi filtreleme sisteminden bahsedeyim. Bunu canlı canlı göstereyim hatta.
Çok kolay sökme takılması var. Şuradaki tuşa basıp direkt çıkartıyorsunuz. Bu birinci katman. HEPA filtremiz. Bundaki gözlemim biraz çabuk toz topladı. Gayet başarılı, kaliteli bir şey. Çok belli. Bu arada yedeğini de göndermişler. Kutu içeriğine bayıldım. Yedekli gelmesi harika. Uzun süre sizi götürecektir. Ama dediğim gibi hani böyle eksi her şeyinde ballandıra anlatmayız, bizi biliyorsunuz artık. Mutlaka bir olumsuzluk ufak da olsa buluruz. Onda da bunu buldum. Bunu bulabildim. Başka bir şey bulamadım açıkçası. Yani biraz hani böyle erken tıkanacak gibime geldi. Tabii erken dediğimde normal süresi 12 aysa 9 ayda tıkanabilir, değiştirmek gerekebilir. Bunu belirteyim. Bu olumsuzlarda ufak bir notum bu var. Başka bir tane daha ufak bir şey buldum. Hemen onu da söyleyeyim. Başka da bir şey bulamadım. Bulamıyorum. Yok çünkü. Dostlarım şurada bu sistem ikinci filtreleme sistemi diye geçiyor. Siklon. Çok konili filtreleme sistemi. Siklon. Bu gerçekten çok başarılı bir sistem. Böyle üst düzey şeylerde kullanılıyor. Bakın buradan görüyorsunuz. Bayağı da tozlanmış, kusura bakmayın. Temizlemiştim ama burayı atlamışız. Bu çok konili dediğimiz sistem bu. Başarılı bir sistem. Bunu takıp çıkarırken şuraya şu metalden tutuyorsunuz. Şöyle çevirmeniz gerekiyor. Tık ettiğinde kilitleniyor mekanizması. Hani belki böyle bunu zorlayan birisi abartıp kırabilir mi? O geldi aklıma. Onu da ufak bir olumsuzluk olarak not almışım. Dediğim gibi başka da bir şey bulamadım. Ama gerçekten filtreleme sistemi başarılı. Üçüncü filtreleme sistemi de buradaki plastik A kısım. Aslında burada metal daha iyidir diye düşünüyordum ama uzun süre kullanımda gördüm ki bunu suyla yıkıyorum. Suyla yıkamamdan dolayı oralarda ufak ufak paslanmalar başlamış. O yüzden plastik artık benim de tercihimdir. Üçlü filtreleme sistemine sahip, böylece görmüş olduğunuz başarılı bir filtrelemeye yapıyor. Tozdan evinizi arındırıyor. Belirtmiş olayım dostlar. Evet, ağırlıklar dostlar. Şimdi ağırlık notum var. Başta da söylemiştik, atladık. Dönelim hemen. Dostlarım bir ürünle daha benim bu kullandığım diğer ürünle de kıyasladım. Yine dediğim gibi Aykotek firma sahiplerimizin getirdiği bir ürün. Marka model vermeyeceğim. Şimdi bunun ana başlığının ağırlığı 1515 gram. Yani 1,5 kilo gibi düşünebilirsiniz. İşte boru, başlık vesaire 1113 gramda onlar. Toplamda 2,6 kilo bu süpürge. Borusu vesaire aparatı takılmış halde. Normalde benim diğer kullandığım çok hafif dediğim üründe 2,4. Yani arada 200 gram gibi bir fark var. Diğerlerine göre 2,4'te 2,6'da gerçekten muhteşem. Dikey süpürge alıyorsanız, istiyorsanız benim önerdiğimi almayın, hiç fark etmez. Ama şunu bilin, bunlarda en önemli şey ağırlıktır. Ve dediğim gibi tekerleği yerde süzülmesi. Hani belki biraz daha ağır olur. Tekerlek daha da muhteşem bir mekanizma olur. Yerde çok kolay süzülür. O zaman yine bileğinize verdiği ağırlık çok fazla olmayacaktır. Bu ürün gerçekten hafif bir ürün ve tekerlek mekanizması sebebiyle de pamuk gibi süzülüyor. Bileklerinizi zorlamayacaktır. Çok önemli bir konu. Bunu da belirtmiş olayım dostlar. Dostlarım şimdi kutu içeriğini direkt bahsetmedik zaten de döneceğim için. Duvar askı aparatı var kutu içeriğinde ve buraya aparatları takmanız için harika bir mekanizma göndermişler. Vidasıyla, dübeliyle vesaire. Kullanma kılavuzu var. Ana başlığı, teleskopik borusu, adaptörü, yedek HEPA filtresi. Onun haricinde 1, 2, 3 tane daha başlığı var dostlar. Bunları teleskopik boruyla da kullanabiliyorsunuz. Direkt başlıksız süpürgeye takıp da kullanabiliyorsunuz. Evde de bunu deneyimledim ama arabaya da inip bir mokkamızda da ufak şunları bir deneyimleriz. Gerçekten başarılı başlıklar. Videolarını da izliyorsunuzdur şu anda.
Dostlar selam, tekrar aracımıza geldik. Hemen küçük bir deneme yapalım. Bakın aracımızda tabi bu fırçayı çok yere değdirmemek lazım. Bunların koltukları vesaire alabiliyorsunuz. Bakın tutunmadaki emiş gücündeki sesi duyuyorsunuz. Koltuk aralarını vesaire bunları temizleyebilirsiniz. Evet, diğer bu başlıkla da şöyle şu araları vesaire bayağı şuralara görebiliyorsunuzdur. Taşı vesaire toplamış. Hemen yerdekileri almış. Araç içinde gayet başarılı. Özellikle bu koltuk yatak başlığı gerçekten efsane. İnanılmaz toz çıkarıyor. Ben bunun üzerinde mi uyuyorum? Ben burada mı oturuyorum diyeceksiniz. İnanın aldığınızda mutlaka hele bebeğiniz vesaire varsa bir oda yatakları elden geçirin dostlar. Dua edeceksiniz. Gerçekten başlıkları da başarılı. Genel olarak ben çok memnun kaldım. Keşke benim olsa, bu repliği vardır ya, onu dedim açıkçası. Keşke benim olsaydı. Maalesef bu bende kalmayacak. İlerleyen süreçte belki satın alıp ben de sizler gibi bunun sahibi olabilirim. Bakacağız, duruma göre değerlendireceğiz. Ama sizlere öneririm dostlar. Arayış içindeyseniz gerçekten fiyat olarak da makul. Bir Dyson'a paranız yetmiyorsa, bütçeniz yetiyorsa, ben her zaman bakın firmalarım da bana darılmaz, gücenmez. Bütçeniz yetiyorsa gidin alın arkadaşlar. Gidin alın, havanızı da atın. Onlarla bayağı hava atılıyor. Zaten hava atma aracı artık oldu Dyson. Ama bütçeniz el vermiyorsa bu tarz ürünler, ki ben hiçbir zaman o tarz ürünleri tercih etmemişimdir. Ben her zaman fiyat performansçıyımdır. Bu tarz ürünler sizi onlara yakın memnun eder. Biz robot kafalar olarak bir ürünü öneriyorsak altı doludur dostlar. İçiniz rahat olsun. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Alacak olan arkadaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansınlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanalımıza abone olup yorum yapıp beğeni atıp bizlere destek olursanız, eşinize dostunuza da bizi önerirseniz çok seviniriz. Baş tacısınız. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın dostlarım.